Merhaba arkadaşlar. Angel Tarot'a hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Sağlıklı ve sıhhatlisinizdir inşallah. Bugün güncel enerjilerde eril ve dişil açılımı yapmaya niyet ettim arkadaşlar. Bu açılımı o ve ben açılımı olarak da alabilirsiniz. Ama ben eril ve dişil olarak adlandırmak istiyorum. Biliyorsunuz eril ve dişil herkesin bünyesinde mevcuttur arkadaşlar. Eril mantık enerjimizdir, dişil duygusal enerjimizdir. O yüzden de bu açılımın hangi tarafıyla uyumlanırsanız o tarafı kendiniz için alın ve diğer tarafı da aklınızda kişiyle alakalı alabilirsiniz. Kolektife niyet ettiğim bir açılımdır. Zamansız zamana niyet alıyorum. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz mesajlarınızı o an itibariyle alabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle şöyle eril enerjinin bir enerjisini seçelim. Hadi bakalım sizler de niyetlerinizi alın, odaklanın buraya. Eril ve dişilin arasında neler oluyor? Güncel enerjilerde biliyorsunuz Merkür Retro hala devam ediyor ve Mars Retrosu başladı arkadaşlar. Mars Retrosu da sanırım 5 Ocak veya 6 Ocak kadar sürecek gibi görünüyor. Biraz sert enerjiler söz konusu olabilir Mars Retrosu'ndan kaynaklı. O yüzden de iletişimlerimizde biraz daha dikkatli olmayı tavsiye ediyorum. Eril enerjinin dişille alakalı en güncel enerjisi nedir? Dişil enerjinin erille alakalı en güncel enerjisi nedir diyelim. Doğanın ruhundan da alalım. Evet, bir tane kartımız kendisini şöyle ortaya attı. Adanın ruhu. Yalnız ve yalınsın, tıpkı bir ada gibi. Tek başına zaman geçirdiğim bir dönem. Fakat deniz tenin varlığından haberdar dedi. Demek ki her iki tarafta da şu an bir yalnızlık söz konusu veya bir sessizlik söz konusu olabilir veya bir belirsizlik de olabilir arkadaşlar. Her iki tarafta sanki kendi kabuğuna çekilmiş gibi de görünüyor. Peki eril enerjinin dişille alakalı enerjisi, dişilin erille alakalı enerjisi nedir? Öncelikle şöyle bir enerjisine bir bakalım. Evet. Şimdi eril enerjide tutku, seksüel arzu, üzüntü, keder, gam ve kurt metaforu geldi. Kanaat etmeyen, hırs sahibi, kıskanç olan ve hasetten gözü dönen, kendi kendini yiyip bitiren bir enerji. Şu an eğer bir iletişimsizlik söz konusuysa, burada bir ayrılık yaşandıysa arkadaşlar veya bir kırgınlık, kalp kırıklığı söz konusu olduysa aslında eril enerji, dişil enerjiyi şu an çok fazla arzuluyor. Ama yine de sanki bir inat enerjisi çalışıyor gibi geldi bana. Çok da hırslandığı bir süreçten de geçiyor olabilir. Kendi kendini yiyip bitirdiği bir enerjisi de var eril enerjilerin. Peki dişilde durumlar nedir? Dişil enerji bir şey mi yaptı? Erile karşı bilmiyorum ama burada bir suçluluk ve pişmanlık var. Sanki dişil enerji sevdiği halde o aşkı, o sevdayı hissettiği halde yönünü kaybetmiş gibi görünüyor. Ve sanki burada bir kalp kırıklığına da sebep olmuş gibi görünüyor diyebilirim arkadaşlar. Çünkü bir suçluluk yaşadığını da görüyoruz kartlarda. Balık metaforu geldi. Hülyalara dalan, hayal dünyasında yaşayan, siniri sakinlikle örten ve korkan dedi. Balık biliyorsunuz genelde ikilemleri olan bir enerji taşır. Kararsızlık da söz konusu olabilir. Aynı zamanda dişli enerjiler gözyaşı da döküyor olabilir. Bu aşka, bu sevdaya dair büyük bir pişmanlık duygusu içerisinde olabilirler. Eğer erilden kaynaklı bir inat, bir ayrılık durumu söz konusu olduysa veya eril enerjileri bu noktada kırmış da olabilir dişli enerjiler. Kendi durumlarınıza göre alın lütfen buradaki enerjiyi. Evet. Hadi bakalım. Şöyle kartlarımızı seçelim. Burayı izlemek istemiyorsanız sarabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah ilahi sistemden en doğru mesajlara ulaşırız. Bilmeniz gereken, öğrenmeniz gereken her ne varsa en doğru mesajlar buraya aksın bakalım. Erilin dişille alakalı düşüncesi, duygusu, gündem ve eylem planı. Dişilin erille alakalı düşüncesi, duygusu,
Gündem ve eylem planı. Şöyle yapalım. Uzun zamandır eril ve dişli açılımı yapmamıştık. Bakalım güncel enerjilerde neler oluyor. Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Şöyle şurayı toplayacağım. Çünkü masaya sığdıramıyorum. Evet. Şimdi yakın geçmiş, güncel ve olası süreç olarak burada kartlar gelir ama hepinize göre buradaki süreç değişebilir arkadaşlar. Lütfen siz almanız gerektiği gibi alın mesajlarınızı. Şimdi eril enerjiye baktığımda eril enerjinin aslında mevcut durumunun ben aşırı derecede zihinde özellikle çıkmazda olduğunu görüyorum. Özellikle gerçeklere kendisini kapatmış, olayları çok net göremeyen, aynı zamanda sürekli zihinde negatif düşüncelere kapılan ve kendisini olumsuz etkileyen bir durumun içerisinde de olabilir. Aynı zamanda yakın geçmiş içerisinde bir kopukluk, bir iletişimsizlik durumunun söz konusu olduysa burada sizinle alakalı da bir çıkmazda kalmış olabilir. Sizin ne yaşadığınızı, ne düşündüğünüzü, ne yaptığınızı görmek için çabalamış, anlamaya çalışmış olabilir. Belki bir karşılaşma durumunuz söz konusu olmuştur veya bir sosyal medyadan sizi görmeyle alakalı bir durumun söz konusu olmuştur ama tam olarak orada ne hissettiğinizi, ne yaşadığınızı anlamlandıramamış olabilir. Ya da bakış açısından kaynaklı olayları net görememiş olabilir ve ister istemez olumsuz düşüncelere kapılıp burada kendisini negatif yönde de etkilemiş olma ihtimali söz konusu görünüyor arkadaşlar. Ama merak duygusu çok fazla var aklınızda, kişinin enerjisinde. Özellikle yaşadığı ilişkide veya burada yüzükle bağlantılı bir durum varsa belki bazılarınız söz veya nişan atmak durumunda kalmış olabilirsiniz veya evliydiniz, eril enerjiyle evliliğiniz bitti. Kendinizi bu noktada ister istemez o kopuk enerjinin içerisinde bulmuş olabilirsiniz. Bu durumda da eril enerji sanki kalben çok titiz davranmaya da çalışıyor görünüyor. Özellikle kendi kalbinde bir muhakeme kurduğunu, olması gerekenler ve olmaması gerekenlerle alakalı ciddi anlamda titiz davranmaya çalıştığını da düşünüyorum. Özellikle burada kalben dişil enerjiye çok odaklı olduğunu ve dişille alakalı sanki doğru kararlar almak istediğini de düşünüyorum arkadaşlar. Evet, eril enerji burada biraz kurnazlık enerjilerinde kalmış olabilir.
Özellikle aldatma, aldanmak, arkadan iş çevirme durumları açığa çıkmış olabilir. Ama kendi farkındalığı içerisinde olduğunu düşünüyorum ben. Yani burada aslında mevcutta, konfor alanında veya belki de aynı çatı altındasınız, aynı ortamdasınız, bilemiyorum ama burada belki de kendi kurnazlığının da farkındalığını yaşamış olabilir. Size karşı özellikle çok açık ve net davranamamak, arka plandan sizi gözlemlemek, size karşı maske takmak, her şeyi anlamaya çalışmak, bilgeliğe ulaşmakla alakalı bir farkındalık da söz konusu olabilir arkadaşlar. Özellikle zihnen sizinle alakalı bazı haberler almış olabilir. Buna çok odaklanmış olabilir zihinde, düşüncelerinde. Çünkü şunu kabule geçtiğini düşünüyorum. Sizin sevginiz, şefkatiniz, tavrınız, size karşı hissettiği duygular, bu bilince yükselmiş bir enerji. Bunu zihnen kesinlikle kabul etmiş ve size karşı yaptığı hataları da kabule geçmiş görünüyor. Belki de şu anki süreçte sizin sevginize de çok fazla ihtiyaç duyuyor olabilir. Aslında kesinlikle duygularıyla beraber eyleme geçme isteği var aklınızda. İşte belki de sizinle mesajlaşmak, haberleşmekle alakalı bir durumda söz konusu olabilir. Ama bir hatadan da bahsediyor aynı zamanda bize. Belki size daha öncesinde bir hata yaptı. Bunu ne yönde telafi edeceğini bilemiyor. Belki de hata yapmaktan da korkuyor olabilir bu iletişime geçerek. Çok kara kara düşünen bir enerji var. Evet. Yani eril enerji çok sabit bir bakış açısına sahip olabilir. Biraz önce burada da görmüştük. Sanki hani gerçeklere kendisini kapatmış bir enerji var. Üçüncü gözünde büyük bir ihtimalle blokajı söz konusu. Olayları net göremiyor, gerçeklerden kaçıyor gibi. Ama özellikle kalben burada kendini çok soğuk enerjiler içerisinde hissettiğini görüyorum ben. Kalpte bile mantık çalıştırmaya sanki şu an yönelmiş gibi görünüyor. Aranızdaki bağlantı eğer bittiyse ve burada bazı sırlar açığa çıktıysa, biraz önce dediğim gibi eğer size karşı kurnazlık yaptıysa, arkanızdan iş çevirdiyse ve bu durum sadakatle alakalı olan durum açığa çıktıysa, bu durum da aklınıza kişiyi çok böyle kapana kıstırmış olabilir. O noktada nasıl bir yol izleyeceğini ya da bu durumu gerçekten nasıl temizleyeceğini çok kestiremiyor olabilir arkadaşlar. Çok üzüldüğünü aslında düşünüyorum ben aklınızdaki kişinin. Olaylara çok farklı bir alandan da bakmaya çalışsa, negatif düşünceler sanki onun yaşadığı bazı farkındalıkları da olumsuz yönde etkiliyor ve aynı zamanda sanki mevcutta bulunmuş olduğu alana hani bağlı kalmış olan da bir enerji var. Kalben özellikle e, belki de bu kapana kısıldığı durumu sonlandırma isteği içerisinde bununla ilgili de mantık çalıştırıyor olabilir ama bunun sanki nasıl yapacağını da çok kestiremiyor gibi de geldi bana açıkçası. Çünkü şurada göstermek istiyorum. Burada hem bir kafesten bahseder, kapana kısılmışlıktan, hem de burada Kılıç Kralı'nda bakın şöyle bacaklarında, bileklerinde düğümler vardır, iple bağlanmıştır. Özellikle sanki kendisi mevcut durumun içerisinden çok da çıkamıyor gibi, saplanıp kalmış olduğu bir enerjisi de var gibi görünüyor ki Aral'ın burada ters gelmesi aslında hassas bir kalbe sahip olmasına rağmen duygularıyla mantığı arasında sıkışmış kalmış bir enerji var. Bir taraftan da sanki gizli saklı kalmış olan şeylerin açığa çıkmış olması da onu bu noktada olumsuz yönde etkiliyor gibi görünüyor. Evet, genelde biliyorsunuz eril enerji hep bir kaçış enerjisinde. Her açılımımızda da bunu az çok görüyoruz arkadaşlar. Çok karmaşaya gelemeyen bir enerjiye sahip. Eğer bağlantınız içerisinde çok sabır gösterdiyseniz eril enerjiye karşı, çok uzun vadede beklediyseniz, her şeye okey dediyseniz, şu an aslında bunun farkında olan bir enerji olduğunu düşünüyorum ben. Ama kendisine de bir güvenli alan da yaratma ihtiyacı duyuyor aslında eril enerji. Kesinlikle bir iletişimsizlik varsa iletişime geçme isteği içerisinde veya bir karşılaşma, buluşma durumlarını çok fazlasıyla istediğini düşünüyorum. Aranızdaki bu belirsizliği aydınlığa çıkartmak istediğini düşünüyorum ben eril enerjinin. Özellikle bir problem yaşadıysanız son zamanlarda, yani bunu eril ve dişli olarak söylüyorum, bir problem yaşandıysa bu problemleri çözmek isteyen de bir tarafı var.
Çünkü karmaşa çok da sanki eril enerjiye göre de değil. Yani bu karmaşayı çok yönetebildiğini düşünmüyorum ben eril enerjinin. Daha çok kaçmayı tercih eden bir enerji söz konusu görünüyor. O yüzden de hiç ummadığı anda dişli enerjiye haberler gidebilir, iletişim sağlanabilir. Buradaki veya karşılaşmalar, tesadüfler, ki tesadüf yoktur biliyorsunuz, tevafuk vardır, yaşanabilir. Burada yaşanacak belki de karşılaşmayla veya bir buluşma ayarlanabilir. Bu buluşmayla beraber de bazı belirsizlikler sanki aydınlığa çıkacak gibi de görünüyor. Ki bence eril enerji bunu çok fazla istiyor. Özellikle erili olumsuz yönde etkileyen ve daha öncesinde ilişkinizi sekteye uğratan veya ayrılık veya kopukluk size yaşatan üçüncü bir kişiden kaynaklı bir durum varsa, eril enerji tamamıyla o üçüncü kişiyle alakalı olan durumu bitirip sizinle yani bizim dişille beraber, bizim kolektifteki dişille beraber yeniden bir başlangıç isteği içerisinde. Çünkü şunu söylüyor: ben bir adalet sürecinden geçiyorum. Yaptığım haksızlığın farkındayım. Artık bunu net bir şekilde farkındalık olarak yaşıyorum. Adil olmam gerekiyor, dengede kalmam gerekiyor diyor zihin enerjisinde. Hatta belki eril ve dişinin arasında bazı can yakıcı sözler bile sarf edilmiş olabilir. Bu karşılaşmayla, bu konuşmayla buradaki problemler tamamıyla aydınlığa çıkacak görünüyor. Zaten mezar ve güneş burada ciddi bir dönüşüm süreci de var arkadaşlar, ki ölüm kartı burada ölüm ve yeniden doğuş der. Bence eril enerjilerde de bir dönüşüm süreci aktif gibi görünüyor. Sadece aradaki bağlantıda değil, erilin kendisinde de bir dönüşüm var diyebiliriz. Çünkü kalben de özellikle burada tutkularını, hayallerini, isteklerini, arzularını tamamıyla kendisine çekmek isteyen ve bunu başlatmak isteyen ve yaşamak isteyen bir enerjide. O yüzden de aranızdaki bağlantı ne kadar bir durağanlık da yaşamış olsa ya da hani bir kopukluk da yaşamış olsanız, burada iletişim isteği içerisinde olan bir eril enerji var diyebilirim. Evet, belki eril enerjinin üçüncü kişilerden kaynaklı çok böyle sorumluluk alabilecek bir durumu olmayabilir. Çok toy bir enerji içerisinde kalmış olabilir ama içten duyduğu bir bağlılıkta söz konusu görünüyor dişile karşı. Ve bence bazı sözler verme veya verdiği sözleri bugüne kadar belki tutamamaktan kaynaklı bazı sorunlar da açığa çıkmış olsa da, eril enerji sanki istediği hayatı oluşturabilme fırsatı da yakalayacak gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü burada sihirbaz yani büyücü kartı var. Büyücü kartı bize sistemi anlatır. Kişinin istediği hayatı oluşturabilme fırsatı yakalamasını sağlar. Aynı zamanda iletişimsel olarak da eril enerji belki de bugüne kadar tutamadığı sözlerle alakalı bu sefer dişil enerji ikna etme çabasına girebilir. Çünkü şunu söyleyeceğini düşünüyorum ben. Evet, belki bugüne kadar seninle alakalı bir sorumluluk alamadım ya da verdiğim sözleri yerine getiremedim. Bunlar alamayacağım veya yapamayacağım için değil. Ama bugüne kadar yaşadığım durumdan kaynaklı. Eğer ben bunu yapsaydım burada kendi amacımı zarara uğratma gibi bir durumum söz konusu olabilirdi bile diyebilir. Ama hani bir bağlılık olduğunun çok net farkında ve içten duyulan bir sevgi olduğunda çok net farkında olduğu için bu sefer bence eril enerjiler kesinlikle dişilin de ne istediğinin farkındalığıyla beraber bu iletişimi gerçekleştirip adım atacak görünüyorlar arkadaşlar. Ama evet, biraz şöyle söyleyeyim, yani hırslı da bir enerjisi var. Yani tutkusal enerjisi de yüksek görünüyor bu arada eril enerjinin. Evet, dişli enerjilere geçelim. Şöyle açalım kartlarımızı. Dişli enerjiler, çok ciddi anlamda güven problemi yaşıyorsunuz. Yaşıyorsunuz da yani biliyorsunuz güven en önemli detay aslında ilişkilerde. Evet, şöyle dişli enerjiyle başlayalım. Yakın geçmişiyle, pardon. Şimdi yakın geçmiş enerjisinde dişil enerji sanki burada sırt dönen taraf olmuş.
gibi görünüyor arkadaşlar. Özellikle belki de bugüne kadar dile getirmediği birçok şeyi dile getirip ya da kendi iç dünyasında gördüklerine göre bazı şeyleri analizler yapıp böyle pat 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 eril enerjiye yansıtmış olabilir ama bence dişil enerji burada olayları net görememiş. Yani olanı olduğu gibi görememiş arkadaşlar. Çünkü burada bir yanılsama enerjisi söz konusu. O yüzden de bazı gerçeklerin sudaki yansımasını hakikat zannetme dedi kart. Sanki dişli enerji biraz da kendi topuğuna sıkmış gibi de görünüyor ve sonraki süreçte de belki kendisini de yargılama, kendisini de sorgulama evresinde yaşamış olabilir dişli enerjiler. Kalben özellikle erille alakalı belki de çok böyle derinlerden gelen hayal kırıklıkları, yaraları söz konusu olabilir. Özellikle bazı şeyleri çok fazla kendi iç dünyasında bekletmiş, askıya almış olabilir. Ya da eril tarafından sürekli askıya alınmaktan kaynaklı da bu yaraları çok derinden hissetmiş olabilir ama bir taraftan da sanki kendisini iyileştirmeye de çalışıyor dişli enerjiler. Kendilerini şifalandırmaya çalışıyorlar. Özellikle burada bazı dişli enerjilerin kendi belki de babalarıyla alakalı geçmişten gelen, çocukluktan gelen bazı travmaları da söz konusu olabilir ve belki de erilde kendi babalarını arama ihtiyacı da duymuş olabilirler arkadaşlar. Çünkü bunu çok fazla görüyoruz. Özellikle dişli enerjilerde genelde baba travması çok fazla açığa çıkıyor. Ki Eprahat da bize babayı anlatır her şeyden önce. Babayla alakalı dişinin çözemediği bazı durumları varsa o yüzden de çok ciddi anlamda bu ilişki içerisinde güven problemleri yaşıyor olabilir. Ama dişli enerji kesinlikle burada hani gardını almış bir enerjide. Yakın geçmişte özellikle biraz önce burada dediğim gibi Pasadra enerjisiyle beraber sırtını dönmüş, olayları net görmemesine rağmen sanki bazı şeyleri dile getirmiş ve tavrını net koymuş görünüyor. Çünkü burada bir kılıç ası da var. Yani sanki burnundan kıl aldırmayan bir enerjiye geçmiş, kestirip atmış gibi görünüyor bazı durumları. Ama ne kadar da o durumu kestirip atsa da ciddi anlamda bir bağımlılık enerjisi de var burada. Belki de bağımlılığımı artık kestirip atacağım dediği bir durumda söz konusu olabilir ama dişil enerji gerçek sevgi ve gerçek aşk duyguları içerisinde aslında. Ve ne yaparsa yapsın, ne kadar kestirip attığını da düşünse ya da ben tavrımı koydum artık, hani netim artık bu konuda da dese, o aşkı ve sevgiyi çok derinden hissettiğini düşünüyorum arkadaşlar. Çok fazla üçüncü kişi enerjisine maruz kalmış olunabilir bu bağlantılarda. Özellikle iki taraftan birisinin belki geleneksel bir yapı içerisinde olması söz konusu olabilir. Belki her iki tarafta geleneksel bir yapı içerisinde olabilir. Bundan kaynaklı da ister istemez bloke olunan durumlar söz konusu olmuş gibi görünüyor. Ama bir taraftan da böyle bir durum içerisinde olunmasa bile üçüncü kişilerden kaynaklı ben dişil enerjinin çok fazla negatif yönde etkilendiğini düşünüyorum. Özellikle geçmişte çok fazla takılı kalma durumları söz konusu olmuş olabilir. Belki geçmiş ilişkilerde, belki erilin geçmiş ilişkisinde çok fazla takılı kalmış olunabilir. Belki geçmiş ilişkilerden kaynaklı burada büyü veya blokaj tarzı durumların açığa çıktığını düşünüyor olabilir dişil enerji. Ama bu durumu şu an gündemde çok derinden hissettiğini de düşünüyorum arkadaşlar. Yani geçmişte dişil her ne yaşadıysa bağlantısında üçüncü kişilerden kaynaklı bu durumun tamamıyla ilişkiyi olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor. Evet, belki de erilde bir negatif enerji var ve biz o yüzden bu durumu olumsuz yönde yaşıyoruz düşüncesinde de olabilir. Çünkü fareler de var burada üçüncü kişilerden kaynaklı. Ve ikinci olarak da şunu söylemek istiyorum. Biraz önce de söylediğim gibi dişilin eğer babayla alakalı ya da eski partnerle alakalı geçmişten gelen bir travması varsa bunda şu anki süreçte etki ediyor olabilir dişil enerjide. İster istemez bir kıyaslama enerjisi içerisine girmiş olabilir. Çünkü dişil enerjinin ben güven problemleri yaşadığını düşünüyorum. Özellikle kalben sürekli belki de kendisinin arkasından iş çevrildiğini düşünüyor olabilir, aldatıldığını düşünüyor olabilir. Tamamıyla eril enerjinin güven vermeyen tavırlar ve davranışlar içerisinde olduğunu düşünüyor olabilir ve ister istemez bu durumla ilgili bir aydınlanma yaşamış ve sanki
dişli enerji bir uzaklaşma enerjisine girmiş gibi de görünüyor arkadaşlar. Yani kalben de özellikle bir mesafe koymaya da çalışıyor dişli enerji. Ama burada güneş de var. Yani güneş bu durumu ne kadar aydınlığa da çıkarsa aslında bir taraftan dişil enerjinin buradaki güven problemlerini de şifalandırmaya da çalışır arkadaşlar. Çünkü güven gerçekten de ilişkilerde çok önemlidir. Yani güvenmediğiniz bir insanı sevmek veya hayatınıza tutmanın da zaten hiçbir anlamı yoktur biliyorsunuz. Çünkü güven ilişkiyi ayakta tutar. Dişil buradaki güven problemlerini ne kadar yaşasa da ne kadar arkasından iş çevrildiğini düşünse de tavrını koymasıyla beraber belki de burada şifalanacak olabilir. Ama işte dişil enerjide de şöyle bir handikap var. Yani dişil enerji hem seviyor hem de o tutkuyu ve arzuyu çok derinden yaşıyor. Bir taraftan uzaklaşıyor, bir taraftan da zamana bırakıyor bazı şeyleri. Yani sanki erilin değişmesini bekleyen bir enerji var. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kimse durup dururken değişmez. Siz değişirseniz karşınızdaki kişinin de değiştiğini görürsünüz. Çünkü her şey bizde başlıyor aslında dönüp baktığımızda biliyorsunuz. Ve ikinci olarak da şunu söylemek istiyorum. Yani %100 kimse değişmez. Mutlaka insanlar törpülenir. Yaşadıkları tecrübeler karşısında hatalardan dersler çıkartılır. Daha deneyimli bir sürece evrilirler. Ama burada bir kere dişli enerji olarak kendi içinizde netleşmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten ne istiyorsunuz? Ne olursa sizi tatmin edecek, mutlu edecek. Bir bu konuda netleşin. Çünkü hem seven hem isteyen bir enerji hem de güvenmeyen bir enerji var. Şimdi güven problemi ister istemez sizi zaten bir ablukanın içerisine alıyor. Ve ister istemez ne kadar hani tavır da koysanız yine o bekleme enerjisinde kalıyorsunuz. Bir şeylerin zaten değişmesini de engelliyor gibi görünüyorsunuz. O yüzden burada kendi iç dünyanıza dönmek sizin için çok doğru olacaktır. Gerçekten ne istiyorum, ne şekilde devam edebilirim kısmını netleştirmenizi özellikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü bir buluşmanın yaşanacağını düşünüyorum ya da bir karşılaşmanın yaşanacağını düşünüyorum ve bu buluşma, bu karşılaşma belki de çok böyle tutkusal, tam böyle istediğiniz, arzu ettiğiniz gibi de geçebilir. Ya da çok fazlasıyla bunun isteği içerisinde de olabilirsiniz. O yüzden de belki sabır gösterip zamana bırakan bir enerjiye de geçiyor olabilirsiniz. Ama bir şeylerin aslında köklerinden de savrulduğunu farkında olduğunuzu da düşünüyorum arkadaşlar. Ama bir bağımlılık enerjisi de var burada. İster istemez ama bir o kadar korkunuz da var. Lütfen kolektif enerji. Çoğunlukla biliyorsunuz kolektif enerji dişli enerji ağırlıklıdır. O yüzden kendi içinizde gerçek anlamda ne istediğiniz konusunda netleşin ki bence olası süreçte bir yüzleşmeniz var kendinizde. Yani kendinizde bir iç hesaplaşma yaşayacağınızı düşünüyorum. Aslında bu yolculukta, bu bağlantıda o zor olan kısmı atlatmış gibisiniz. Belki de o zor olan kısmı atlattığınız e, durum sizin psikolojik olarak olumsuz yönde etkilenmenize de sebebiyet vermiş olabilir. Dengenizi kaybetmiş olabilirsiniz. Karamsarlığa çok fazla düşmüş olabilirsiniz. Ama geçmişten bir türlü kurtulamadığınızı da görüyorum. Yani o noktada biraz saplanıp kalma durumu var. Ne kadar tavır da koysanız biraz sanki burada kendinizle yüzleşmeniz, kendinizi sorgulamanız gerekiyor diyebilirim. Yani evet, yine dediğime geliyor burası. Çünkü kendinizi kalpte hala eril enerjiye bağlı hissediyorsunuz. Yani bu durumun içerisinden hala çıkabildiğinizi düşünmüyorum. Eliniz kolunuz bağlı gibi hissetmek ve bir taraftan da yolunu gözleme enerjisi söz konusu ve geleceğe dair her şeyin olacağına dair bir inancınız var. Belki de bu niyettesiniz, bu dilektesiniz. Ama burada bir illüzyon var arkadaşlar. Yani kılıç sekizlisi bize bir illüzyondan bahseder. Çünkü kişi aslında ellerinden ve kollarından bağlı değildir ama kendisini öyle hisseder. İşte bu yüzleşme, bu hesaplaşma bence sizin gerçekten nasıl bir durumun içerisinde olduğunuzu netleştirecek arkadaşlar. Evet. Çünkü ne kadar tavır da koysanız
mücadele görmek istiyorsunuz ve tekrar eril enerjinin gelmesini istiyorsunuz. Belki de hayatındaki o çıkamadığı üçüncü kişi enerjilerinden çıkmasını bekliyorsunuz. Ama zaten eril enerji hayatındaki bazı şeyleri bitirecek, sonlandıracak. Ve tekrar sizinle beraber bir şeylerin oluşumunu sağlamaya çalışacak görünüyor. Ben yani dişil enerjide üzüntü görüyorum. Yani üçüncü kişilerden kaynaklı bir üzüntü bu. Belki dişil enerjinin kendi alanında, kendi konfor alanında da üçüncü kişilerin etkisi de söz konusu olabilir. Acı çeken bir enerji var. Belki de eril enerjinin istediği gibi gelememesi, istediğini dişile verememesi de çok üzüyor olabilir dişil enerjiyi. Ama kalben hala bunu umut eden bir dişil enerji var ve bekleyen bir dişil enerji var. Ama eril de bunu şu an için ne kadar sorumluluk alamasa da büyücü kartın etkisiyle beraber, yani çok kadersel olarak sanki istediği hayatı oluşturabilme fırsatı da yakalayacak arkadaşlar. Ama şu an belki de doğru zaman değil o sorumluluğu alabilmesi için. Gerçekten de belki biraz zamana bırakılması gereken bir süreç. Evet, durum böyle görünüyor. Yani gördüğüm kadarıyla her iki taraf da birbirinden kopamıyor. Her iki tarafın da birbirine karşı bağlılığı, sevgisi söz konusu. Ama dişil enerjinin kırgınlıkları ve güvensizlikleri çok fazla ve özellikle burada bir negatif enerji söz konusu olduğu için bunu oraya da çok bağlıyor olabilir dişil enerji. Ama eril enerjide biraz gurur, inat, ego, aynı zamanda hırslarının da kurbanı olmuş gibi görünüyor. Sorumluluk alabilecek potansiyeli olmasına rağmen çok da kendi amacını zarara uğratmak istemediği için o sorumlulukları almıyor görünüyor arkadaşlar. Ama bence alacak. Yani er ya da geç alacak. Peki. O zaman şöyle soralım. After kartlarımıza. Eril enerji dişil enerjiye somutta sağlam bir adım atacak mı? Ya da kararı ve eylemi ne olacak? Yani bu durum dişil enerjiyi tatmin eder mi? Şöyle yapalım. Yine Katina'dan alalım. Evet, bir tane kartımız açık geldi. Şu an değil arkadaşlar. Şu an değil. Daha değil yani. Şu enerjiye bakar mısınız? Belki retrolardan kaynaklı bu enerjiler de geliyor olabilir ama şöyle anlatmak istiyorum. Şimdi eril enerji, biraz önce de söylemiştim, tutkuları çok yüksek bir enerjiye sahip ve inişli çıkışlı bir enerjisi söz konusu. Evet, burada bir eylem var. Eğer iletişimsizlik söz konusuysa adım atacak, eyleme geçecek. Belki doğum günü kutlamaları olabilir, belki yeni yıl kutlamaları olabilir, bilemiyorum. Keyifli bir zaman geçirilecek görünüyor. Ama buradaki iletişimlere çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok aniden en ufak bir laftan bile tekrar bir kopuş enerjisi açığa çıkabilir. Lütfen burada çok dikkatli olun. Retrolar var çünkü. Aslında belki de bunu yaşamış da olabilirsiniz. Yani hiç ummadığınız bir cümleden, bir kelimeden bir ayrılık gerçekleşmiş olabilir.
ve sonrasında da o eylem gerçekleşecek olabilir arkadaşlar. Ben eril enerjinin aşırı derecede kendisine düzgün bir şekilde yansıttığını düşünmüyorum. Yani içinde olanı dışa hiçbir şekilde vurduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bana zaten bu yönde bir enerji akıyor. Çünkü eril de kendi geleceğinin ona ne getireceğini çok kestiremiyor, çok anlayamıyor. Belki o kendisi de çok merak ediyor. Sizinle nasıl bir gelecek bekliyor ya da nasıl bir yol alabilir? Ve korkan da bir enerji olduğu için çok da böyle hareketsiz kaldığını düşünüyorum bu noktada. Ama mutlu olmak isteyen de bir enerji var. Yani diyor ki ben kendimi mutlu edecek mevzuların peşine düşmek istiyorum. Seninle mutluysam seninle bu yolda ilerlemek istiyorum. Sonunu düşünmek istemiyorum ya da gelecek bana seninle alakalı ne getirecek kısmına değindiğimde oradaki olayı tam net göremiyorum, tam net kestiremiyorum da diyecek olabilir. Ve ilişkiyi belki de belli bir süre yine şu anki sürecinizdeki gibi devam ettirmeye çalışacak olabilir. Yani bu durum ister istemez dişili bir boşluğun içerisine düşürebilir ve tekrar arada kırıcı enerjiler açığa çıkabilir arkadaşlar. Çünkü erilin hayatında erili olumsuz etkileyen bir valide enerjisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu valide enerjisi bazıları için büyük blokaj, karma olabilir arkadaşlar. Bazıları için ise aileden annelik enerjisi taşıyan veya belki de siz bu enerjiyi taşıyorsunuzdur ve o değişmedikçe öfkeleniyor, negatif enerji çalıştırıyor olabilirsiniz. Buna da lütfen dikkat edin. Böyle bir enerjinin etkisinde kalabilir. O yüzden de tekrar tekrar bir geri çekilme enerjilerine girebilir arkadaşlar eril enerji. Bu noktada biraz dikkatli ve temkinli olmanızı tavsiye ediyorum. Evet, bence size karşı hissettiği duygunun aşk olduğunu kabule geçecek. Ama bir o kadar da aradaki bağlantıda acı da çekeceğini düşünüyorum. Yani ben eril enerjinin zaman zaman özellikle kendisini şöyle bir geri çekmeler, sessizleşmeler durumuna devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü bir negatif etki var, negatif enerji var. Özellikle bir valide enerjisinden kaynaklı. Eğer siz bu bağlantı içerisinde bir tattaret enerjisi yansıtıyorsanız, melankolik bir enerji içerisine giriyorsanız da ister istemez eril enerji sizin o melankolik tavrınızdan kaynaklı da ara ara kaçış enerjilerine girebilir arkadaşlar. Yani özellikle biraz önce lütfen söylediğime dikkat edin. Ne istediğiniz konusunda net olun. Siz net bir duruş sergilemezseniz karşınızdaki de sergileyemez. Denge burada çok önemli. Lütfen dengeyi kaçırmayın. Çünkü ben eril enerji ne kadar o valide enerjisinin etkisinde de olsa başını yastığa koyduğu anda size karşı hissettiği gerçek duygularıyla yüzleşeceğini düşünüyorum. Ve sizden aslında ne kadar kaçarsa kaçsın kaçamayacağını da fark edeceğini düşünüyorum. Çünkü bakın burada iple yakalanan bir enerji var. Yani kaçmaya çalışan ama kaçamayan bir enerji de var aynı zamanda. Ve aranızdaki bağlantıyı dengelemeye de çalışacak aslında. Sizin buradaki tutumunuz da çok önemli, çok değerli. Yani bir dengeye gelebilmeniz ve aranızdaki o karanlığın aydınlığa çıkabilmesi için net bir duruş sergilemeniz lazım. Özellikle biraz önce de söylediğime tekrar geleceğim. Bazılarınızda eğer gizli saklı durumlar söz konusuysa burada bir yakalanma, açığa çıkma durumları da söz konusu olabilir. O yüzden de kırıcı ve yok edici enerjiler açığa çıkabilir. Ama ne yaşanırsa yaşansın, sizinle bağlantılı olan durumunu bir şekilde aydınlığa çıkartmaya çalışacak. Çünkü nereye giderse gitsin sizi unutamayan, sizden kopamayan, tekrar tekrar size geri dönen bir enerji var burada. Evet. Ve sunit, yani sunit tutkuları çok yüksek bir enerjidir. Evet, sert bir duruşu vardır ama iç dünyası da bir o kadar hassas ve yumuşaktır. Ve bir şeylere sahip olmak, ait olmak onun en büyük hırsıdır aslında arkadaşlar. Yani burada sizi kaybetmek isteyen bir enerji görmüyorum ben. Tam tersi aslında sizi kazanmak isteyen bir enerji görüyorum ama bunu yapabilmesi için somutta çok sağlam bir enerji yansıtması lazım. Belki kopamadığı alanı ya da işte hani şeffaf bir enerjiye geçememesi de ister istemez aradaki bağlantıdaki dengeyi de bozuyor olabilir. Peki buraya Rumi de bir şey söylesin. Peki er ya da geç diyelim. Er ya da geç. Eril enerji, dişil enerji somut bir adım atar mı?
Yine kılıç yedisi. Biraz önce hatırlarsanız dişil enerjide ne görmüştük? Acı çeken bir enerjiyle bitirmiştik. Büyük bir ihtimalle eril yine aynı tavırları sergileyeceği için dişil enerji o noktaya gelecek arkadaşlar. Yani siz belki düzeldi diye düşüneceksiniz. Bakacaksınız ki hiçbir şey değişmemiş, hiçbir şey düzelmemiş. Yine aynı tas, aynı hamam. O yüzden de bir hayal kırıklığı yaşayacak olabilirsiniz. Ama gerçekten de buradaki iş biraz dişil enerjilerde. Yani dişil enerji imparatoriçe enerjisinde kalmayı başarırsa eğer aradaki bağlantı devam eder. Ve bence bir şekilde dengeye oturur arkadaşlar. Çünkü bakın burada Aşıklar kartı ve kupaların ikilisi var. Burada karşılıklı duygular var. Bedensel, ruhsal, duygusal anlamda tamamıyla karşılıklı. Yani eş zamanlı olarak aynı enerjileri yaşıyor olabilirsiniz. Bazılarınız ruhsal yolculukta olabilirsiniz. Ruh ikizi, ikiz alev bağlantılarında olabilirsiniz. Şimdi eril enerjinin belki iki durum arasında kalmış olması, tezatlıkları, pişmanlıkları, çok böyle cesur ilerleyememesi, daha böyle sinsi sinsi arkadan iş çeviren tavırları ister istemez aradaki bağlantıyı olumsuz yönde etkiliyor. Siz burada eğer imparatoriçe olarak kalmayı başarırsanız, kendinizden artık çok fazla ödün vermezseniz, ben artık kendimin farkındayım, ne istediğimi de biliyorum enerjisini yayarsanız, eril enerjinin burada mücadeleye girmesini sağlarsınız arkadaşlar. Eğer burada engel teşkil eden durum aile ise, aileye karşı belki de buradaki zorlu süreci yönetmeyi başarabilir. Çünkü kendi hayatının direksiyonuna geçecek olan bir enerji var. Ama korkan, cesur davranamayan, her an yanlış bir şeyle karşı karşıya kalacağını düşünen bir enerji bu. Ama dediğim gibi siz bir imparatoriçe olarak kalmayı başarırsanız bence buradaki durumu araba kartıyla beraber çözer. Çünkü güçlenmeye ihtiyacı var sizinle tamamlanabilmek için. Ve bence bu tamamlanma enerjisinde birazcık zamanı var. Evet. Ama bağlantıda bir bitiş görmüyorum. Yani tekrar iletişimler sağlanacak, tekrar görüşmeler yaşanacak ama belki de aynı kısır döngünün içerisinde kalmaya devam edecek olabilirsiniz. Eğer karşınızdaki kişinin hayatında bir şeyleri gerçekten değiştirmemesi söz konusuysa, ama yok ben hayatında bir şeyleri değiştirmeden artık bu adıma cevap vermem diyorsanız da o döngüyü kırarsınız ve her şey gerçekten de istediğiniz şekilde gelişir arkadaşlar. O yüzden de çok da kendinizi döngünün başına tekrar götürmeyin. Çok önemli. Peki. Buraya o zaman melek kartlarımızdan bir tane alalım. Eril ve dişil için sistemden mesajlarımızı alalım. Eril enerji için ve dişil enerji için. Evet, Rafael Şövalyesi. Romantik, etkileyici, şair ruhlu, kavrayışlı. Eril enerjiler adım atacak arkadaşlar dişil enerjilere. Hatta atacakları adım belki de dişilin ayağını yerden bile kesebilir. Yani burada yüreğinizi hoplatacak durumlar söz konusu. Eğer bir eylem beklentiniz varsa eril adım atacak görünüyor. Ama dediğim gibi o adım sizi çok tatmin edecek bir adım mı? Bence değil. Dişil enerji burada bence dengede kalmak zorundasınız. Ariel altılısı. Yani burada adil, dengede, alma verme dengesini koruyan bir enerjide olmak durumundasınız. Eğer bu enerjilerde kalırsanız çok beklenmedik, çok güzel fırsatlarla karşı karşıya kalırsınız arkadaşlar. Lütfen alma verme dengesine dikkat edin. Zaten destenin en alt kartta karar dedi. Kendinizi, sizi alıkoyan şeylerden kurtarın. Toksinlerden arınma ihtiyacı, özgüven eksikliğinden kaynaklanan gereksiz kaygılar dedi. Evet. Güven problemi çok fazlasıyla var görünüyor arkadaşlar. Peki eril ve dişil için motivasyon kartlarımızdan da alalım.
kadar net geliyor kartlar, bakar mısınız? Bu arada kendi destem arkadaşlar. Eğer siz de sahip olmak isterseniz satışta şu an, bilginiz olsun. Eril enerjiler için dedi ki değişimden korkma, konfor alanından çık, zorluklar seni korkutmasın dedi. Bence de. Yani eril enerjinin çıkması gereken bir alan var. Sağlam, somutta adım atması gereken bir durum var. Ama korkuyor, cesur davranamıyor. Ama bence o korkuları bir şekilde yenecek, ama daha zamanı var diye düşünüyorum. Dişli enerjiler için dedi ki bir şeye ne kadar odaklanırsan onu kendinden itersin. Kendine odaklan, istediklerini kendine çek dedi. Evet, çok doğru. Ve konuşturalım. Peki. Birer tane cümle alacağım arkadaşlar. Eril enerji dişte ne söylemek ister? Ailevi sorunlarım ve bazı mecburiyetlerim var dedi. Evet, üçüncü kişilerin etkisini gördük zaten. Peki dişli enerji erile ne söylemek ister? Korkularımdan arınıp sana gelmek istiyorum. Evet, bence bu da doğru. Çünkü dişli enerjide güvenmediği için korkuyor. Tekrar tekrar belki de hayal kırıklığı yaşamaktan korkuyor. Dişli enerjilerin bir kere özgüven çalışması gerekiyor. Onu söyleyeyim. Solar plexus çakra, özgüven ve kök çakraya mutlaka çalışın arkadaşlar, korkularla ilgili. Eğer profesyonel anlamda destek almak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Çünkü kesinlikle dişli enerjilerde yaşadıkları tecrübeden dolayı o korku enerjisi çok fazla ve güven problemleri çok fazla. Güven problemi olduğu sürece de ilişkiler yolunda gitmez arkadaşlar. İnanın gitmez. Her şey dengede çünkü. Evet, durum böyle. Ya başka sormam gereken bir şey var mı diye düşündüm ama bir tane de şöyle sır kartlarından alalım. Şöyle kolektife gelsin. İstikrar, yavaş ilerleme, uzun süren veya sürecek olan bir ilişki, emekliye kadar çalışılacak uzun bir iş dedi. Yani burada süreç ağır ilerliyor arkadaşlar ve istikrar çok çok önemli. İstikrarlı olmanız gerçekten çok değerli, çok önemli. Uzun vadede bazı planlar söz konusu olabilir. Eril ve dişil arasındaki bağlantı çok uzun bir bağlantıda olacak olabilir arkadaşlar. Yani hiçbir şey bitmemiş. Yani bu açılımla uyumlanın arkadaşlarım. Hiçbir şey bitmemiş. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Zaten bir yanılsama enerjisi vardı. Onu da görmüştük. Her gördüğünüzü lütfen hemen kendi kafanızın içerisinde hemen bu böyle diye şartlandırmayın. Çünkü o yanılsama enerjisi olanı olduğu gibi görememe durumları kişiyi ister istemez yanlış düşünceler, yanlış bakış açısı, yanlış kararlar içerisine itebilir arkadaşlar. O yüzden de olayları net görmeye çalışın ve her yönden görmeye çalışın. Evet, bugünlük bu kadar. Tüm kolektif enerjiye şifa olmasını diliyorum. Bütünün en yüksek hayrına olsun arkadaşlar. Bireysel bakımlarınız için bana ulaşmak isterseniz WhatsApp iletişim hattımı videolarımın altına açıklama kısmına not olarak bırakıyorum. Bilginiz olsun. WhatsApp'tan mesaj olarak iletişime geçerseniz çok çok mutlu olurum. YouTube kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.